Covid-19 salgını ile birlikte hızla yayılan infodemiye karşı dayanıklılığımızı artırabilmek için çeşitli ortamlarda ve farklı biçimlerde karşılaştığımız bilginin doğruluğunu teyit etme ihtiyacımız da artmaktadır. Pandemi öncesinde dünyada ve Türkiye'de çalışmalar yürütmeye başlayan pek çok doğrulama kuruluşu, Covid-19 ile birlikte çalışmalarını infodemi üzerine yoğunlaştırmaya başladı. Peki doğrulama kuruluşları yanlış bilgiyi nasıl tespit ediyor ve hangi yöntemlere başvuruyor? İnfodemiyi önlemek için ne tür çalışmalar yürütüyor? Peki ya bizler karşılaştığımız bilgiye yönelik nasıl bir tutumda olursak yanlış bilginin yayılmasına engel oluşturabiliriz? Bireysel düzeyde nasıl doğrulama yapabiliriz? Eğitimimizin bu bölümünde doğrulama kontrolü yani fact-checking hakkındaki bu sorulara yanıt ararken iki konuğumuz bize eşlik ediyor olacak. Teyit'ten Nilgün Yılmaz ve Doğruluk Payı'ndan Koray Kaplıca'nın katılımıyla doğrulama kuruluşlarının çalışmalarına ve işleyişlerine yakından bakacağız. Bu derste aynı zamanda bireysel olarak nasıl doğrulama yapabileceğimiz, hangi yöntemleri kullanabileceğimiz konusunda İnfodemi Eğitimi proje ekibimizden Şaban Çaytaş bize önerilerini ve katkılarını sunacak. Bu dersin sonunda doğrulama kontrolünün ne olduğunu öğrenmeyi ve yanlış bilgiyle mücadelede doğrulama yapmanın önemini kavramayı, bireysel düzeyde nasıl doğrulama yapılabileceği ve hangi araçların kullanılabileceği hakkında pratik bilgiye erişebilir olmayı, doğrulama kuruluşları hakkındaki genel bilgileri Türkiye'deki örnekler üzerinden öğrenmeyi ve bu kuruluşların çalışma şekilleri, izledikleri yöntemler ve çalışma ilkeleri hakkında bilgi edinmeyi hedefliyoruz. Çevremizdeki olayları, dünyayı anlamak veya karşılaştığımız zorlukların üstesinden gelebilmek için sürekli yeni gelişmelerden haberdar olmak istiyoruz. Bunu yapmanın en önemli yollarından biri de bilgi aramak ve bilgi paylaşmak. Kriz dönemlerinde ise artan bu bilgi arayışımıza paralel bir şekilde bilgi üretimi de artıyor. Covid-19 salgını bütün dünyada yanlış bilgilerin ve komplo teorilerinin üretilmesine, yayılmasına ve tüketilmesine neden oldu. Bireylerin bilgi ihtiyaçlarının arttığı salgın hastalıklar veya deprem gibi kriz dönemlerinde medya ekosisteminde artan bilgi hacmi hangi bilginin doğru, hangi bilginin yanlış olduğuna yönelik belirsiz bir ortam yaratıyor. Bu durumda bizleri tehdit eden farklı bir salgın olarak karşımıza çıkıyor. Peki bizler bilgi üretiminin arttığı bu belirsizlik dönemlerinde yanlış bilgilere maruz kalmamak için neler yapabiliriz? Her şeyden önce bu dersin diğer konuşmalarında da vurgulandığı gibi karşılaştığımız bilgilerin yanlış olabileceği düşüncesini akılda tutmakta ve karşılaştığımız bilgi ve haberlere karşı eleştirel düşünce seti geliştirmemizde fayda var. Bunun için bazı ipuçlarını takip edebiliriz. İlk olarak karşılaştığımız bilginin kaynağını kontrol edebiliriz. Bu bilgiyi kim paylaştı, nereden aldı soruların cevaplarını arayabiliriz. Eğer bilgiyi paylaşan kaynak bir sosyal medya hesabı ise hesabın ne kadar süredir aktif olduğuna bakarak, daha önceki paylaşımlarını kontrol ederek güvenilir olup olmadığı konusunda fikir sahibi olabiliriz. Profil bilgilerinin eksik olması, organik olmayan etkileşimlere sahip olması, sadece belirli bir konu hakkında sürekli içerik paylaşması bu hesabın bir bot hesap olabileceğini gösteriyor. Indiana Üniversitesi Ağ Bilimleri Enstitüsü tarafından geliştirilen Botometer aracı da hesapların bot olup olmadığını öğrenmemizde yardımcı olabilir. Bu araç çeşitli kriterlere dayanarak bir Twitter hesabının ve takipçilerinin bot olma ihtimalleri üzerine bir skor belirliyor. Buna ek olarak sürekli belirli kişi veya grupları hedef alarak onları kışkırtmaya yönelik manipüle edici içerikler paylaşan hesaplar da troll hesaplar olabilir. Farklı sosyal medya platformlarının metin, görsel, video gibi farklı veri tiplerini kullanmaları farklı türlerde kaynak doğrulama tekniklerini kullanmamızı gerektiriyor. Bir görselin orijinal olup olmadığını veya paylaşılan haber içeriğiyle uyumlu olup olmadığını anlamak için Google, Yandex, Bing gibi arama motorlarının tersine görsel arama özelliğini, TinAI'yı veya Chrome tarayıcı eklentisi olan Riva'yı kullanarak aynı anda birçok arama motorunda depolanan görselleri tersine arama yaparak karşılaştırabiliriz. Örneğin İstanbul'da çekildiği sanılan kalabalık metro fotoğrafı Twitter ve Instagram'da hızlı bir şekilde yayılmıştı. Hatta çok takipçili ünlü hesaplar da bu görselin İstanbul'da çekildiğini düşünerek paylaşım yaptılar.
Ancak arama motorlarının tersine görsel arama özelliğini kullanarak fotoğrafın Türkiye'de değil, İspanya'nın başkenti Madrid'de çekilmiş olduğunu görebiliriz. Tersine görsel arama özelliğini sosyal medya hesaplarının bot hesap olup olmadığını da tespit etmek için kullanabiliriz. Bot hesaplar günümüzde her ne kadar yapay zeka ile oluşturulan profil fotoğraflarını kullansalar da hala bir kısmı internette depolanan fotoğrafları kullanıyorlar. Profil fotoğrafını tersine görsel arama özelliğiyle arayarak başka birine ait olup olmadığını inceleyebiliriz veya başka stok sitelerde kullanılıp kullanmadığını görebiliriz. Videolar için doğrulama biraz daha zorlu olsa da Uluslararası Af Örgütü tarafından geliştirilen YouTube Viewer aracı da bize yardımcı olabilir. Bu aracı kullanarak videoların hangi saatte yüklendikleri bilgisine ulaşabilir ve görselleri tersine arama yaparak daha önce farklı bir içerikte kullanılıp kullanmadığını görebiliriz. Videolar da tıpkı fotoğraflarda olduğu gibi farklı bağlamlar içerisinde kullanılarak içerik ile uyumsuzluk yaratabiliyor. Bununla beraber sosyal medya hesaplarının isimleri, web sitelerinin linkleri veya uzantıları da bize bir fikir verebilir. Manipülatif içerikler üretenler, güvenilir kişilerin isimlerini kullanarak onların adına paylaşımda bulunarak saygınlıklarından yararlanabiliyorlar. Örneğin Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'ın adı kullanılarak açılan bir Twitter hesabı koronavirüs hakkında asılsız bilgiler paylaştı. Üstelik binlerce takipçisi olan bu hesap birçok da etkileşim aldı. İkinci olarak haberin içeriğiyle ilgili bir sorgulama yapmak faydalı olabilir. Haberin sadece başlığına bakarak doğru olduğunu varsaymak veya paylaşmak yanlış bilgiye maruz kalmamıza ve onları yaymamıza neden olabilir. Medya şirketleri veya sosyal medya hesapları çok sayıda etkileşim alabilmek için haber başlıklarını ilgi çekici hale getirerek başlık ve içerik arasında uyumsuzluk yaratabilirler. Özellikle de medya şirketleri rekabetin arttığı bu dönemde haberi hızlı servis eden taraf olabilmek için ve daha fazla etkileşim alabilmek için bu tarz tık tuzaklarını sıklıkla kullanıyorlar. Örneğin bazı medya kuruluşları Bakan Ziya Selçuk'un açıklamasını uzaktan eğitim kalıcı olacak başlığıyla paylaştılar. Oysa haberin içeriğinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın pandemi sonrasında yüz yüze eğitimi destekleyeceği, uzaktan eğitimin dahil olduğu hibrit bir model üzerinde çalışıldığı vurgulanıyordu. Başlığın uzaktan eğitimin kalıcı olacağı şeklinde paylaşılması ise sosyal medyada konunun yanlış bir bağlamda tartışılmasına neden oldu. Bu nedenle sosyal medyada karşılaştığımız çarpıcı başlıktaki tweet veya postlardaki içerikleri değerlendirdikten sonra paylaşabilir, uzman görüşlerine başvuran dergiler, gazeteler gibi farklı kaynaklarla kontrol ederek karşılaştırabiliriz. Bilgi üreten kişinin kim olduğunu sorgulamak da yanlış bilgiye maruz kalmamızı engelleyebilecek en önemli yollardan biri. Özellikle pandemi döneminde uzman olmayan kişilerin teknik bilgi gerektiren konularda açıklama yapması, infodeminin yayılmasına neden oldu. Bunun için görüş bildiren ya da içeriği üreten kişi hakkında ufak bir araştırma yapmakta fayda var. Böyle bir kişi gerçekten var mı ve o konuda konuşabilecek kadar yetkin mi sorularını sormamız gerekiyor. Buna ek olarak bu bilgiyi üreten kişinin şu anda neden bunu sizinle paylaştığını da sorgulamamız gerekiyor. Karşılaştığımız bilgi veya haberin güncel olup olmadığını incelemek, çürütülen veya geçerliliği ortadan kalkan bilgilere maruz kalmamızı engeller. Örneğin koronavirüsün yayılmaya başladığı ilk zamanlarda maske takılmaması gerektiği yönünde uyarılar yapılıyordu. Bu tarzda haberlerin iddianın yanlışlandığı bir dönemde tekrar dolaşıma girmesi, kriz dönemlerinde yanlış kararlar vermemize neden olabilir. Haber içerisinde öne sürülen iddiaları destekleyen kanıtları incelemek, bu kanıtların içerik ile uyumlu olup olmadığını bizlere gösterebilir. Güvenilir veya güvenilir gibi gözükmeye çalışan içerikler, genellikle iddialarını çeşitli uzmanlardan yaptıkları alıntılarla veya araştırmalarla desteklerler. Örneğin pandeminin ilk döneminde Johns Hopkins Üniversitesi'nin yayınladığı bir makaleye referans vererek çeşitli önlemleri sıralayan bir ses kaydı birçok WhatsApp grubunda hızlıca yayıldı. Ancak daha sonra böyle bir araştırmanın olmadığı ortaya çıktı. Benzer şekilde çocukların maske takmasının gerek olmadığı yönündeki iddia da yayımlanmamış bir araştırmaya dayandırılarak sosyal medya hesaplarında hızlı bir şekilde yayıldı. Güvenilir kaynaklara dayandırılarak üretilen bu tür içeriklerde verilen bağlantılara veya yönlendirmelere giderek gerçek olup olmadığını görebiliriz. Haberin dayandığı kaynakların güvenilir olup olmadığını incelemek için yine farklı içeriklerle çaprazlama kontrolü yapabiliriz. Bir diğer önemli nokta ise içeriğin ironi olup olmadığını tespit etmek.
Sosyal medyada gerçek olmayan belirli bir olay ya da kişiyle ilgili ironi yapmak amacıyla birçok içerik üretiliyor. Hatta bazen bu tür içerikler medya kaynaklarında ve geleneksel medyada haber dahi oluyorlar ve gerçekmiş gibi algılanıyorlar. Tuhaf, gerçek olamayacak bir içerikle karşılaştığımızda öncelikle paylaşan kaynağı kontrol edebilir, bu içeriği neden paylaştığını sorgulayabiliriz. Ardından da bu içerikle ilgili araştırma yaparak farklı kaynaklarda bu bilginin olup olmadığını kontrol edebiliriz. Şüpheli veya şüpheli gibi görünen ironik bir haberi paylaşmadan önce hiciv veya mizah amaçlı olabileceğini düşünmeliyiz. Üçüncü olarak yanlış bilgiye maruz kalmamak ve onları yaymamak için yapmamız gereken en önemli adımlardan biri de ön yargılarımızı kontrol etmek. Sahip olduğumuz ön yargılar dünyayı nasıl gördüğümüzü şekillendiriyor. Bir bilgiyle karşılaştığımızda bu içerik benim ön yargılarımla uyuşuyor mu sorusunu sormak önemli. Özellikle sosyal medyada benzer inançlara sahip kişilerle takipleşmemiz, benzer içerikte haberlerin önümüze çıkmasına neden oluyor. Sosyal medya platformlarının yapısı gereği paylaşılan haberler ve bilgiler sahip olduğumuz inanç ve ön yargıları kuvvetlendiriyor. Üstelik paylaşımlar bizler gibi düşünen kişilerden geldiğinde onlara daha fazla güvenmeye meyilli oluyoruz. Bu nedenle karşılaştığımız bilgilerin inançlarımızla uyuşması onların güvenilir ya da doğru olacağı anlamına gelmiyor. Aksine ön yargılarımızla uyuşmayan, bizi kızdırabilecek içeriklerle karşılaşmak onları es geçmemize neden olmamalı. Son olarak doğruluğundan emin olmadığımız bilgileri doğrulama kuruluşlarına danışabiliriz. Bahsettiğimiz araçları ve daha fazlasını profesyonel olarak kullanan doğrulama kuruluşları, medya ekosistemi içerisinde yayılan yanlış veya doğruluğu kanıtlanmamış bilgileri, siyasi söylemleri analiz ederek yanlış bilgilerin yayılmasını önlemeye çalışırlar. Özellikle sosyal medya platformlarının yaygınlaşmasıyla beraber yanlış bilginin yayılmasını önlemeyi amaçlayan doğrulama kuruluşlarının sayısında da bir artış oldu. Bu kuruluşlar bir nevi denge mekanizması oluşturmaya başladılar. Siyasetçilerin söylemlerini ve medyada yayılan yanlış bilgileri doğrulayan doğrulama kuruluşlarını tek bir çatı etrafında toplayan Uluslararası Doğruluk Kontrolü Ağı'nın ilkeler kılavuzu bu ağa üye olan kuruluşların değerlendirme kriterlerinin tarafsız, şeffaf bir doğrulama kontrolü yapılmasını sağlıyor. Buna göre bu kuruluşlar analiz yaparken herhangi bir politik görüş taraftarlığı yapamazlar. İçeriğe ulaşan kişilerin de benzer sonuçlara ulaşabilecekleri kaynaklarını açık bir şekilde paylaşırlar. Finansal kaynaklarını sitelerinde herkesin ulaşabileceği şekilde yayınlarlar. Bununla beraber iddiaların seçimi, araştırılması ve değerlendirme yöntemlerini de detaylı bir şekilde açıklarlar. Aynı zamanda yaptıkları hatalı analizleri de düzeltmekle yükümlüdürler. Türkiye'de de internet kullanımında yaşanan artışa paralel olarak sosyal medya platformlarındaki kullanıcı sayılarının artması, kriz dönemlerinde ihtiyacımız olan bilgi edinme ve paylaşma pratiklerimizin de dönüşmesine neden oldu. Farklı kriz dönemlerinde komplo teorileri ve yanlış bilgiler hızla yayılmaya başladı. Bilgi düzensizliğinin ve yanlış bilgi yayılımının hızla arttığı Türkiye'deki medya ekosisteminde yanlış bilgilerle mücadelede doğrulama kuruluşları önemli bir aktör olarak konumlanıyor. Bu noktada Türkiye'de yayılan yanlış bilgilere karşı başvurabileceğimiz doğrulama kuruluşlarını inceleyebiliriz. 2009 yılında kurulan Yalansavar, bilimsel konularda ortaya atılan iddiaları araştırıyor. Bilimsel konularda topluma eleştirel düşünce alışkanlığı da yaymayı amaçlayan Yalansavar, özellikle Türkiye'de internet kullanımının yaygınlaşmaya başladığı dönemde ortaya çıkan yanlış bilgi salgınlarıyla mücadelede ve komplo teorilerinin çürütülmesinde önemli bir bilimsel bilgi kaynağı haline geldi. Benzer dönemde faaliyete başlayan Malumat Furuş ise yazılı basında yer alan köşe yazılarını doğrulama amacıyla kuruldu. Türkiye'deki ana akım medya analizlerinin merkezine alan Malumat Furuş, köşe yazarı enflasyonunun ve medyadaki denetimsizliğin yarattığı bilgi düzensizlikleriyle mücadele ediyor. Bilim odaklı bilgileri doğrulayan ve yanlışlayan bir diğer kuruluş ise Evrim Ağacı. Farklı disiplinlerden oluşan ekibiyle çeşitli konularda bilimsel üretim ve doğrulamalar yapan Evrim Ağacı, günümüzde en popüler bilim sayfalarından biri haline geldi. Siyasal alanda ise ilk doğrulama girişimi olan Doğruluk Payı, 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimine katılan adayların iddialarını doğrulama amacıyla kuruldu. Ayrıca Hükümetre adını verdikleri program ile hükümetin vaatlerini izleyerek gerçekleşip gerçekleşmediğini de takip ediyorlar. Uluslararası Doğruluk Kontrolü Ağı imzacısı olan Doğruluk Payı, Facebook ile işbirliğine giderek şüpheli olarak görülen içeriklerin doğruluk kontrolünü yapıyorlar. Zamanla sosyal medyadaki yanlış bilgilerle de mücadele etmeye başlayan Doğruluk Payı, muhalefet ve iktidar partilerinin iddialarının
doğruluk payı yoktur, büyük oranda doğruluk payı yoktur, kısmen doğruluk payı vardır, kayda değer oranda doğruluk payı vardır, doğruluk payı vardır gibi kriterlerle analiz ediyorlar. Uluslararası Doğruluk Kontrol Ağı'nın bir diğer üyesi olan teyit ise yaygın bilinen yanlışlardan, sosyal medyanın gündemine oturan şüpheli bilgilere, medyanın gündeme getirdiği iddialardan şehir efsanelerine birçok alanda doğrulama yaparak internet kullanıcılarının doğru bilgiye ulaşmasını amaçlıyor. Teyit aynı zamanda bireysel düzeyde yanlış bilgileri nasıl tespit edebileceğimize yönelik çeşitli kitapçıklar ve çeviriler de yayınlıyor. Doğruluğun ne kuruluşu ise sosyal medyada yayılan yanlış bilgilerin doğrulanmasına odaklanarak gerçeğin ortaya çıkarılmasına hizmet etme ve toplumsal düzeyde medya okuryazarlığının geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bunlara ek olarak doğrulama kuruluşlarında ulaşamadığımız ve kendimizin şüpheli olduğunu düşündüğümüz haber ve içeriklere karşı bireysel olarak sosyal medya platformlarında da müdahalede bulunabiliriz. Herkes yanlış bilginin yayılmasının durdurulmasında yardımcı olabilir. Ancak yanlış bilginin olduğu içerikle etkileşime girerek onu doğrulamaya çalışmanın da bu yanlış bilginin daha fazla yayılmasına neden olacağını unutmamakta da fayda var. Bunun için yanlış veya yanıltıcı olduğunu düşündüğümüz bir içerik gördüğümüzde bunu barındıran sosyal medya platformuna bildirerek içeriğin kaldırılmasını sağlayabiliriz. Örneğin Facebook'ta asılsız bir bilgi olduğunu düşündüğümüz gönderinin yanındaki simgeye tıklayarak destek bul veya gönderiyi şikayet et buton aracılığıyla bildirim yapabiliriz. YouTube'da video oynatıcısının altında diğer sekmesinden videonun uygunsuz veya asılsız olduğuna yönelik uyarıda bulunabiliriz. Twitter'da şüpheli bilgiyi tweet'i bildir butonu ile şikayet edebiliriz. Instagram'da ise şikayet et butonundan uygunsuz seçeneğini seçerek içeriğin yanlış bilgi olduğunu belirtebiliriz. WhatsApp'ta tanımadığımız kişilerden gelen şüpheli bilgilerle ya da mesaj veya ses dosyasını başkalarına iletmemizi isteyen bilgilerle karşılaştığımızda doğrudan şikayet et butonu ile bildirim yapabiliriz. Ancak şunu da unutmamak gerekir. Yanlış bilgiler çoğunlukla aile ve arkadaş gruplarında yayılıyor. Bu gruplarda şüpheli ve yanlış olarak tanımladığımız içerikler paylaşıldığında onlarla konuşarak farkındalık yaratabiliriz. Yanlış bilgilerin doğru bilgilere oranla daha hızlı yayıldığı sosyal medya platformlarında artan bilgi hacmi yanlış bilgilerle sıklıkla karşılaşmamıza neden oluyor. Covid-19 pandemisinde yayılan infodemi de aldığımız önlemleri, korunma yöntemlerini etkiliyor. Ancak yanlış bilgi salgını ne ilkti ne de son olacak. Gelecek kriz dönemlerinde de farklı amaçlarla birçok yanlış bilgi yayılacak. Bunun için bireysel düzeyde alacağımız önlemler bizlerin yanlış bilgilere karşı dayanıklı olmamıza yardımcı olabilir. Karşılaştığımız bilgilere şüpheyle yaklaşmak, eleştirel düşünce seti oluşturmak atacağımız ilk adım olabilir. Bunun yanında bilginin kaynağını kontrol etmek, kim tarafından ne amaçla üretildiğini düşünmek ve doğrulama kuruluşlarına başvurmak, bilgi düzensizliğine karşı dayanıklılığımızı arttırabilir. Ancak özellikle kriz dönemlerinde yayılan infodemiye karşı topyekün bir mücadele yanlış bilginin yayılımını engelleyebilir. Ailemiz ya da arkadaşlarımızla bilgi paylaşımı yapmadan önce bir durup düşünmek, haberin güvenilir olduğuna karar verdikten sonra paylaşmak oldukça önemli.